arkadaşlar öncelikle ana ekrandan başlayalım. Bunlar kontrol joysticklerimiz bizim. Joysticklerimiz hemen burada. Buradan sökerek bunları takabiliriz. Ben yine sökeyim ve takmaya başlayayım. Çünkü her şeyi detaylı olarak anlatalım. RC N1 kumandalarda buraya gömülüydü. Bunlar da arkaya gömülü olarak geliyor. Bu şekilde uçuşa hazırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an hani uçuş için hazır bir kumanda. Şimdi buradaki tuş home point ve durdurma tuşu. Yani siz bir plan yaptınız. İşte nasıl söylesem quick shot yapıyorsunuz, master shot yapıyorsunuz. Buna basarak durdurabilirsiniz. Home point noktasına da bas tutarak home point'e geçirebilirsiniz. Home point'te yani sizin drone'unuzu kaldırdığınız yere geri gelmesini sağlayan şeydir. CNS bu modlar nedir? C sinematik, N normal, S de sport modu arkadaşlar. Yani yavaş, hızlı, yavaş, normal, hızlı diyebiliriz. Drone ilk çalıştığında normal olarak çalışıyor. Siz bunu sporta ya da sinemaya veyahut da normalde devam ettirebilirsiniz. Buradaki de güç açıp kapatma tuşu. Basılı tutarsanız açılmaz. Gördüğünüz gibi açılmıyor. Bir kez basıp bir kez basılı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu açılışında şimdi yapacağız. Şöyle alttan devam edelim anlatmaya. Burada veri aktarmak için kullanabileceğimiz ve şarj etmek için kullanabileceğimiz girişlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da eğer siz bir aksesuar alırsanız harici mesela boyun askısı olur ya da bunun koruması olur. Bunları buraya monte ederek onu kullanabilirsiniz. Şu şekilde burayı açalım. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bir tane microSD kart yuvası var. İçerisinde de hafıza kartı var. Burada da bizim işte veri aktarmak. Hatta şöyle söyleyeyim, ben bunu izlediğimde tip C eğer mikrofonunuz varsa yani tip C olarak bir mikrofon varsa buradan mikrofon kaydı olarak aldığını gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben deneyemedim yani bir tip C girişli mikrofonum olmadığı için. Şimdi burayı da kapattık. Daha sonrasında şöyle yukarıda görebileceğimiz bir tane video kaydı, bir tane de kamera resmi var. Buna bir kez bastığımızda videodayken video kaydetmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi kamerada ise şöyle bir şey var. İki kez basmanız gerekiyor. Yani bir kez şöyle sesini dinleteyim. Gördüğünüz gibi iki kez burada. Bir kez bastığınızda netliyor. İkinci kez bastığınızda ise fotoğrafını çekiyor. Yani bir kez şu an netledi. İkinciye bastığımda netliğinin yani fotoğrafını çekiyor. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz rollerde bu zoom rolü, yani siz zoom yapıp zoom in yapıyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 4K 60 FPS'te siz yakınlaştırma yapamazsınız. Zoom özelliği çalışmaz. Ama 1080p alırsanız 4x'e kadar zoom yapabilirsiniz. Şimdi buradaki rol de bizim kameramızın aşağı ya da yukarı yapmasını sağlayan şey. Yani siz videoyu çekerken şöyle üçlü kombinasyonla çekebilirsiniz. Yani şunu şu şekilde mesela hem olduğunuz yerden uzaklaşıp onu kaldırarak çekim yapabilirsiniz. Daha sonrasında burada şöyle göstereyim. Evet, şuradan netliği gözüküyor. Bunlar bizim alıcılarımız arkadaşlar. Yani drone ile kumandanın arasındaki sinyali sağlayan şey bu diyebilirim. Siz drone uçururken drone mesela şu anki Monster yazan yerse ben bu şekilde tutarsam daha fazla bir veri yani daha fazla sinyalim alırım. Siz mesela uçururken böyle uçurmayın. İşte yani olduğunuz yere yakınsa zaten istediğiniz gibi uçurabilirsiniz ama sinyal azalıyorsa bir direkt doğru olarak buna tutabilirsiniz. Daha sonrasında burada anlatacağım şey bu ikisi arkadaşlar, C1 ve C2. Bunlar özelleştirilebilir tuşlar. Ne demek yani özelleştirilebilir tuşlar? DJI Fly uygulamasındaki sağ üstteki 3 noktadan girdiğinizde bunları özelleştirebilirsiniz. C1 ve C2. Yani C1 bizim BŞG moduna geçiriyor. Yani BŞG ve follow diyeyim. Yani bizim aslında gimbalımızı başsız mod ve başlı mod olarak söyleyebilirim. Eğer siz güzel bir çekim istiyorsanız zaten BŞG'de geliyor. Follow mod dediğim, siz hareket ederken drone da sizle beraber kamerasını hareket ettiriyor. Kamera yataydan dikeye çeviriyor. Yani dikey, yani bir an yatay fotoğraf çekiyordunuz, işte yatay video çekiyordunuz. Dediniz ki hemen bir dikey video çekeyim, işte ekrandan dokunmak yerine hemen buradaki C2 tuşuna bastığınızda arkadaşlar kendi otomatik olarak getiriyor. Tabi bunları siz değiştirebilirsiniz, dediğim gibi bunları özelleştirebilirsiniz. Şimdi burada anlatmadığım başka bir şey kaldı mı? Burada anlatmadığım başka bir şey yok arkadaşlar. Şöyle açalım kumandamızı. Yani açılışını göstereyim. Bir kez bastık, bir kez de basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi sesi geldi.
Şu an açılmasını bekliyorum. Kırmızı yanıyor. Drone'la bir bağlantım yok demek oluyor kırmızı şu an. Açılışını bekliyoruz. DJI olarak açılıyor. Zaten direkt DJI Fly uygulamasıyla açılıyor. Sesini de duydunuz. Çok az da olsa bir sesi var. Direkt gördüğünüz gibi DJI Fly ile açıldı arkadaşlar. Burayı hızlıca anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Şu üstteki noktayı bir kere asılıp daha sonrasında tekrar asıldığımızda böyle bir menüyle karşılaşıyoruz. Ekran parlaklığını buradan açıp azaltabiliyoruz. Tabi uçurduğunuz yere göre artırıp azaltırsınız. Tam dışarıdaysanız zaten maksimumda olsa bile çok bir faydasını görmedim ben. Burada Wi-Fi ağımız var. Yani katılmak için buna bastığımızda Wi-Fi ağını aramaya başlıyor. Buna basılı tutarak Wi-Fi'ye girebiliriz. Tabi burada kayıtlı olan ağlardan daha öncesinde yaptığımızdan kendi telefonumdan girdiğim için bunları görebilirim. Buradan işte açarsınız, telefonunuzdan bağlayabilirsiniz. Wi-Fi olmadan da uçabilirsiniz arkadaşlar. Zaten siz uçarken Wi-Fi ağını kendi kapatıyor. Buradan kablosu tekrar kapatalım. Bluetooth açarak işte telefonunuzla eşleşerek veri aktarabilirsiniz. Uçak modu, yani bu bir Android olarak üretilmiş. O yüzden bunlar var. Uçak modunu işte buna bir şey kullanmayacağınız için gerek var mı yok mu hiç önemli değil. Burada işimize yarayacak iki şey var. Bir ekran kaydedici, bir de ekran görüntüsü. Ekran kaydediciye bastığımızda hemen bir ses veriyor ve altta saymaya başlıyor. Ama şöyle bir kötü yanı var. Bu ekran bildiğiniz üzere 1080p. Yani siz drone uçururken 1080p olarak görüntüyü izliyorsunuz. Ama bu kaydedici, şu ekranın önündeki gördüğünüz kaydedici 540 piksel olarak kaydediyor. Yani görüntüyü gerçekten yarıya indiriyor. Yani çamur gibi bir görüntü yapıyor. Ekran kaydıyla işiniz varsa. Ama siz bir içerik üretici değilseniz bununla çok bir işiniz olmaz arkadaşlar. Bunu kaydettik. Kaydettiğimizde nereden izleyebiliriz derseniz buraya geliyor zaten. Ekran görüntüsü al dediğimizde de alındığını görebilirsiniz. Daha sonrasında mobil veri, burada yapacağımız başka bir şey yok. Şu şekilde ayarlara girelim. Ayarlara girdiğimizde depolama alanı var. Depolamaya girdikten sonra burada görebilirsiniz ki 8 GB'lık depolama alanı var ve 5.68 GB'ını sistem kendisi kullanıyor. Bu yüzden siz bunu hafıza kartı takmazsanız eğer zamanla sizin ekran kayıtlarınız, videolarınız burada birikecek ve kasma, donma, yani siz bir şey uçururken, görüntü uçururken sürekli kasma, donma olacak. Bunu da hiç istemeyiz. O yüzden bir tane siz hafıza kartı takın. Gördüğünüz gibi burada Android yazıyor. 28 GB'lık alanın 3.20 GB'ı kullanılıyor. Ben 128 GB'lık bir tane hafıza kartı taktım. Tabi bu zamanla değiştiriyorum lazım oldukça. Bazen işte deposu az olan drone uçurdum diyelim. 64 GB'lık hafıza kartının 50'sini kullandım. Buraya takıyorum. Daha sonrasında 120 çıkarıp oraya takıyorum. Bu şekilde değiştirerek kullanıyorum. Ya da siz bir tane alırsınız, hep burada durur. Fark etmez. Bu yüzden hafıza kartını önemli buluyorum ben. Kompas, yani şöyle bir kalibrasyon gerekli olabiliyor. Şu şekilde tutarak arkadaşlar size başlatıyor. Diyor ki işte şurada gördüğünüz gibi döndürün diyor. Şu şekilde bir döndürüş sağlıyoruz arkadaşlar. Tabii bu ekrana gittik. Şu şekilde bir döndürme sağladım. Kalibrasyon başarılı. Hatta bir daha yapalım. Şöyle kalibrasyonu başlat dedim. Tekrar yapıyor mu? Yapmıyor. Kalibrasyonu başarılı olarak yaptı. Yani çok nadir de olsa sizden kalibrasyon isteyebilir. Ama siz 10 uçuşunuzda, 20 uçuşunuzda bir yapın. Şimdi burada söyleyeceklerim başka neler var bu konu hakkında. Arkadaşlar bu ses kaydı almıyor. Ama şöyle bir şey hissettim ben ve gördüm. Yani bu ses kaydı yaparken, ya ben video ekran kaydı yaparken arada bir ses geliyor. Ses kaydı almıyor ama arada bir ses geliyor. Hani bu yüzden tam bilemedim. Zamanla büyük ihtimalle güncellemeyle ses kaydı alabilir. Yani mikrofon girişi yok gibi. Yani mikrofon için bir yer yok gibi. Ama tek tük ses geliyor. Anlamıyorum. Çok değişik. Zamanla olabilir. Konumda bazen bir sıkıntılar olabiliyor. İşte Wi-Fi'ye bağlanacaksınız. Wi-Fi ile düzeliyor konumunuz. Yani şöyle diyeyim, bunun devamını anlatmama gerek yok. Buraları detaylı olarak biliyorsunuzdur. İşte profil, kendi profiliniz, albüm, buradaki olanlar, Skypixel, herkesin video paylaştığı bir yer vesaire. Burada konumluyor. Şu an internet olmadığı için bunu göstermeyecek. Bu yüzden bundan sonrasını zaten biliyorsunuzdur. Buraya kadar anlatayım dedim, işte detaylı olarak aklınıza takılan yerler varsa
göstereyim diye. Yani bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bundan detaylı olarak daha fazla anlatacağım bir şey yok. Yani daha detaylı anlatıp videoyu uzatmanın da hiçbir anlamı yok. Kendinize iyi bakın. Bu video bu kadardı. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.